Merhaba gezginler. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da, West End'in tam kalbindeyiz. Işıklar yüzünüze vuruyor, kalabalık dalga gibi geliyor. Bir köşede kahkaha, diğer köşede sokak müziği. Adını söyleyin, Leicester Square. Burası şehrin sinema kalbi. Bir buluşma noktası, bir mola yeri. Hazır mısınız? Birlikte nefes alalım, ritme ayak uyduralım. Burası ne ve neden önemli? Leicester Square, Londra'nın ünlü sinema meydanı ve yaya odaklı bir kamusal alan. 100 yıldır film galalarının kırmızı halısı burada seriliyor. Çevresini saran sinema cepheleri, oyun salonları, restoranlar ve mağazalar meydanı bir eğlence sahnesine çevirir. Gün içinde turistler akarken, akşam ışıklar açılır ve West End tiyatrolarının omzuna sinema dünyası yaslanır. Kısacası burası, şimdi duygusunun adresi. Bir yüzü tarih, bir yüzü güncel kültür. Nerede olduğumuzu netleştirelim. Birleşik Krallık'tayız, şehir Londra, bölge West End. Kuzeyde Soho ve Chinatown, doğuda Covent Garden, güneyde Trafalgar Meydanı, batıda Piccadilly yönü. Meydanın ortasında küçük bir park ve fıskiyeli bir havuz var. Havuzun merkezinde William Shakespeare'in heykeli yükselir. Kaidesindeki maskeler, sahnenin ve oyunun simgesi gibi görünür. Çevre yaya yollarında yerdeki yıldız ve plaklara dikkat edin. Film karakterlerine adanmış bronz heykelcikler ve Scenes in the Square izleriyle sinema dünyası sokağın yüzeyine işlenmiştir. Köşelerden birinde Swiss Court üzerinde, çanları ve renkli kalkanlarıyla İsviçre Glockenspiel, saati göze çarpar, tam saatlerde çalan küçük bir şehir müziği gibidir. Kim, ne zaman yaptı diye sorarsanız, meydanın kamusal hayatı 19. yüzyılda iyice belirginleşti. Sinemalar 20. yüzyılın ilk yarısında çoğaldı. Odeon Leicester Square ve çevresindeki salonlar, dünya ve Avrupa premierlerine ev sahipliği yaptı. Bu gelenek bugün de sürüyor. Şehir değiştikçe meydanın taşları değişti. Aydınlatmalar yenilendi, park elden geçirildi. Ama buluşma noktası, rolü hep kaldı. Nasıl ulaşılır? En kolayı, Leicester Square metro istasyonuna gelmektir. Kuzey hattı ve Piccadilly hattı burada kesişir. İstasyondan çıkınca meydan birkaç adım ötede. Gece geç saatte dönecekseniz cuma ve cumartesi geceleri çalışan gece, metro seçenekleri hayat kurtarır. Düz ayak, erişim ihtiyacı olanlar için küçük bir not. İstasyon içinde merdiven ve dar koridorlar vardır. Adımlarınız daha rahat olsun isterseniz Tottenham Court Road veya Piccadilly Circus üzerinden yüzeye çıkıp düz bir yürüyüşle meydana gelmek konfor sağlar. Yüzey düz, meydan yaya odaklıdır. Ne zaman gelmeli? Sabah erken saatleri en sakin zamandır. Parktaki banklarda dolaşan güvercinler, Shakespeare'in etrafında fotoğraf çeken birkaç gezgin ve yumuşak ışık. Öğleden sonra hareket artar, akşam üzeri mavi saatten itibaren meydan tam bir ışık sahnesine dönüşür. Yağmurdan sonra yerler parladığında, neon ve vitrin yansımaları 2 kat etkileyici görünür. Hafta sonları kalabalık yoğundur. Aileyle geziyorsanız hafta içi sabahı, şehir enerjisini tam hissetmek istiyorsanız, akşamüstü kalabalığını seçin. Kış aylarında Noel pazarı kurulduğunda meydan küçük bir kermese döner. Yaz akşamlarında açık hava gösterileri ve sokak performansları ritmi yükseltir. Ne kadar süre kalmalı? Bir bakıp geçeyim diyenler için 15 dakika bile bir fikir verir. Ama yazık olur. Yarım saat ile 1 saat arasında plan yapın. Shakespeare heykeline uğrayın, sinemaların önünden dolaşın, parkta 2 dakika nefes alın, Chinatown'a kısa bir kıvrım yapın. Film ve vitrin odaklı daha keyifli bir keşif için 1,5 saat gayet ideal. Nasıl gezilmeli? Metrodan çıktıktan sonra önce meydanın çevresini saat yönünde yürüyün. Shakespeare heykelinin yanından geçip parkın içinden çaprazlayın. Odeon Leicester Square'in ön cephesinde birkaç dakika durun. Büyük afişler ve girişteki ışık şeridi kırmızı halı gecelerinin izlerini taşır. Birkaç kapı ötede başka sinema cepheleri sıralanır. Köşe dönüşlerinde Scenes in the Square heykellerini arayın. Bir film karakteri, bir şemsiye, tanıdık bir silüet birden karşınıza çıkar. Swiss Court tarafında Glockenspiel'i görün, çanların küçük konserine denk gelirseniz dinleyin. Dönüşte park sınırında sokak müziğini takip edip nefes alın.
Aynı çevreye iki yönden bakmak, iki farklı Londra duygusu üretir. Bilet gerekir mi? Meydanın kendisi ücretsiz ve açıktır. Bilet gerekmez. Sinemalar elbette biletlidir. Gala günlerinde kırmızı halı kurulursa bariyerlerin arkasında durup yıldızları uzaktan görmek mümkündür. O anlar kalabalık ve beklemeli olur. Sabır ve sıcak bir içecek gerekir. Tiyatro planınız varsa meydandaki resmi bilet kulübesinden gün içi indirimli West End biletlerini kovalayabilirsiniz. Popüler yapımlar hızlı tükenir. Kısa listeyle gidin. Yanınıza ne alınmalı? Rahat tabanlı ayakkabı, küçük bir su şişesi, yağmur riskine karşı hafif bir kat. Akşam saatlerinde fotoğraf çekecekseniz flash gereksizdir. Neon ve vitrin ışıkları yeter. Yansımaları azaltmak için telefonu cam vitrine paralel tutun, kadrajı hafif yana taşıyın. Kalabalıkta küçük eşyaları ön cebinizde taşıyın, çantanızı omuzdan çapraz asın. Ne görülmeli? Hangi? Ayrıntılar kaçmasın. Ortadaki Shakespeare heykelinde kaide detaylarına yaklaşın. Parkın kenarlarında sinemaya saygı duruşu niteliğinde yerleştirilen bronz karakterleri bulun. Bir bankta otururken çevredeki cepheleri okuyun. Kimi bina yüzyıllık taş desenlerini taşır, kimi camla yeniden doğmuştur. Swiss Court köşesindeki Glockenspiel saat tam olduğunda çalar, birkaç dakika beklemeye değer. Chinatown giriş kemerini takip edin. Süslemelerin altından geçip geri dönün. Meydan bu küçük kıvrımlarla daha anlamlı olur. Fotoğraf nerede güzel çıkar? Gün içinde parkın içinden Shakespeare heykelini ve çevre cepheleri simetrik alın. Akşam mavi saatte, meydanın kuzey köşesinden güneybatıya bakacak şekilde geniş açı kurun. Vitrinler, neonlar ve kalabalık tek karede birleşir. Yağmurdan sonra yerdeki yansımayı da kareye katın. Gala olursa, bariyer üzerinde sabit durabileceğiniz bir nokta bulun. Uzun bekleyişte sabır ve gülümseme en iyi ekipmandır. Yakınlarda başka ne var? Birkaç adımda Chinatown'dasınız. Birkaç dakika doğuya yürürseniz, Covent Garden'ın sokak performanslarına, biraz güneye inerseniz Trafalgar Meydanı ve National Gallery'e ulaşırsınız. Piccadilly yönünde Royal Academy of Arts, Regent Street üzerinde ünlü vitrinler, Oxford Circus'a kadar uzanan bir alışveriş rotası sizi bekler. Meydan, dört yöne açılan bir kapı gibidir. Ne? Zaman, nasıl daha rahat olunur? Hafta içi sabah parkta sessiz bir kahve molası, öğleden sonra Chinatown'da kısa bir atıştırmalık, akşamüstü ışıklar yanınca ikinci bir tur. Aileyle gezerken kalabalık saatlerinde buluşma noktası belirleyin. Shakespeare heykelinin sağ köşesi gibi net bir referans işe yarar. Gece geç saatte güvenlik duygusu için ana güzergahlarda yürüyün, alt geçit yerine açık yüzey rotalarını tercih edin. Neden görülmeli? Çünkü Leicester Square, Londra'nın şimdisini sahneye koyar. Sinema afişlerinin önünden geçerken, bir gün önce izlediğiniz filmin premierinin aynı taşların üstünde yürüdüğünü hissedersiniz. Shakespeare heykelinin, gölgesinde otururken tiyatro ile sinema, geçmiş ile bugün aynı havayı paylaşır. Bu meydan, şehrin hızlı ritmini yormadan gösterir. Bir dakika durursunuz ve yüzlerce küçük hikaye yanınızdan kayar. Kimler için uygun? Herkes için. Aileler için düz zemin ve banklar rahat. Çocuklar heykel avı oyunu ile meydanı sever. 3 film karakteri bul, birini taklit et, fotoğraf çek. Yaşça büyük ziyaretçiler için park içi dinlenme noktaları idealdir. Erişilebilirlik açısından meydan düz ve geniştir. Yalnız metro istasyonundaki merdivenlere karşı hazırlıklı olun. Romantik bir akşam isteyenler için mavi saat ve yağmur sonrası ışık yansımaları başlı başına bir sahne. Tek başına gezenler için kalabalığın ortasında kişisel bir ritim mümkündür. Kısa ama sağlam bir rota önerisi. Metrodan çıkın, Shakespeare heykelinin çevresini bir tur dolanın. Odeon'un önünde 1-2 dakika durup giriş çizgisini izleyin. Swiss Court köşesine yürüyüp Glockenspiel'e kulak verin. Chinatown kemerinden geçip bir sokak içeri girin, sonra meydana dönün. Parkın içinde bir bankta 2 dakika sessizlik. Akşam mavi saatinde bir kare daha. Aynı yeri 2 farklı, ışıkta görmek 2 ayrı Londra anlatır. Küçük efsaneler ve ritüeller. Shakespeare heykelinin önünde gözlerinizi kapatıp, içinizden 3 satırlık bir dilek mırıldananların, o gün bir tesadüfle karşılaştığına inananlar vardır.
İlk fotoğrafı yağmur sonrası yerdeki yansımayla çekenlerin yolculuğu bereketli gider derler. Gala bariyerinin yanında tanımadığınız biriyle kısa bir sohbet açmak, Leicester şansını çağırırmış. Kanıtı yok. Ama tebessüm garantisi var. Kapanışa gelirken bir düşünce bırakayım. Bir meydan yalnızca taş ve ışık mıdır? Yoksa insanların orada biriktirdiği küçük anların toplamı mı? Siz hangi anı cebinize koyacaksınız? Shakespeare'in gölgesi mi? Neonun altında çekilen bir kare mi? Yoksa bir sokak müzisyeninin melodisi mi? Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Anlatımı beğendiyseniz kanalı takip etmeyi unutmayın. Şimdi düşünün. Bu meydanda sizin hikayeniz hangi köşede başlıyor? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.